Bu kalemlik için arkadaşlar şöyle eni 6 santim, yani şu kısım, şöyle şu kısmı 6 santimetre olacak. Şu kısım 13,5 santimetre. Şurayı 13,5 santimetre olacak şekilde bir böyle yazılı kağıt kestim. Bir de şöyle düz kağıt kestim. Şöyle yapıyoruz. Şimdi kağıtlarımı kestim. Bir tanesi yazılı. Bu mesela evinizdeki kullanmış olduğunuz defterler olabilir. Eski defterleriniz olur. Eski kitaplarınızdan da olur. Şöyle 2 tanesini ben bantlayayım. Yeni kanalımı keşfedenler için. Eskiler zaten takip edenler biliyorlar. Benim bu kanal bununla ilgili çok videom olduğunu bilirler. Şimdi bunu böyle bantladıktan sonra kesiyorum. Döndürüyorum. Ve şu bantın altında oluşan hava kabarcıklarını şu şekilde alıyorum. Aldıktan sonra bakın katlıyorum. Önce ikiye katladım. Sonra arayı açtım. Yarıyı tekrar ortaya gelecek şekilde ikiye katladım. Döndürdüm. Bunu açtım. Diğer yarıyı yine ortaya gelecek şekilde ikiye katladım. Sonra bunu bu şekilde birleştirip şöyle ortadan tekrar ikiye katladım. Şu kısmını da şöyle kıralım. Açtım. Yarıyı tam ortaya gelecek şekilde şöyle ikiye katladım. Diğer yarıyı da aynı şekilde ortaya gelecek şekilde ikiye katladım. Evet, katlama şeklimiz bu. Şimdi bunları takmaya gelelim. Şimdi önce bir tane düz alıyorum. Bir tane de yazılı alıyorum ve bakın ikisinin de şöyle tenha yerleri birbirine gelecek şekilde şu vaziyette tutuyorum ve birbirine geçiriyorum. Şöyle geçirdim. Şu kısım düz geldi, dikkat edin. Şimdi düz alıyorum. Düz kağıt. Onu şuradan bu şekilde geçiriyorum. Bakın. Bu sefer yazılı alıyorum. Böyle. Düz alıyorum. Bir yazılı bir düz alarak bunların hepsini takıyoruz. Kalem kutumun kağıdını taktım. Şimdi bakın bir sırada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane var. 14 tane var. Bu tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sıradan oluşacak. Toplam 168 adet şu kağıtlardan ihtiyacımız var. Şimdi şu kenarlarını kapatmayı yapacağız birlikte. Onu yapmak için şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şu bizim normal kağıdımız var ya, hani kendi kağıdımız. Bunu ortadan ikiye kesiyorum. İkiye kestikten sonra şimdi şunu bir kenarına şu şekilde sokuyorum. Bakın şöyle. Yalnız şuradan çıkmasına izin vermeyeceğiz. Şuradan. Şu şekilde sokuyorum. Ve döndürüyorum. Bir döndüm. İki döndüm. Ve şurayı tutkallayıp şu kısmı tutkallayacağız. Buraya. Şu araya yerleştireceğiz. Şöyle. Şuraya yerleştireceğiz. Şu şekilde. Bakın. Şöyle yerleştiriyoruz.
kenarları kapanmış oluyor. Başka türlü olmaz arkadaşlar. Kenarlarını mutlaka kapatmamız lazım. Şimdi bu tarafı da kestiğim diğer parçanın yarısıyla da bu tarafı kapatıyorum. Burayı da kapatmak için yine herhangi bir yerden kağıdımı sokuyorum. Şu uçtan çıkartmadan kendi ekseni etrafında döndürüyorum. Bir döndüm, iki döndüm. Yine bunu ben tutkallıyorum. Şu şekilde. Şöyle. Ve bunu bu sefer şu araya, şuraya yerleştiriyorum. Şu şekilde araya sokuyorum. Evet. Bu şekilde yerleştiriyorum. Evet. Bütün bunların kenarlarının hepsini yaptıktan sonra arkadaşlar hepsini tek tek dikmeye başlayacağız. Şimdi şu uç kısmına bir düğüm atıyoruz. Bir de ucunu yakayım ben. Bakın şuradan iğnemi alttan sokayım da altta kalsın. Düğüm yeri. Şöyle. Şu uç kısmına. Şimdi bunu şuradan geçiriyorum şöyle. Zikzak olarak arkadaşlar içli ve dışlı bunları dikeceğiz. İçten ve dıştan. Şuraya ben bir tur daha atalım şuraya. Şöyle. Evet. Şöyle. Zigzag olarak dikiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Önce bu yüzünü dikeceğim. Hepsini birbirine ekleyeceğim. Ondan sonra döndüreceğim. Arka taraftan dikeceğim. Şöyle alıyorum. Onu da buradan şu aradan geçirip şöyle şuradan aynı şekilde dikişe devam edeceğiz. Kenar kısımları yalnız sıkı tutalım arkadaşlar. Dikiş sırasında misinanız varsa misina kullanın. Misinanız yoksa normal dikiş ipliğini 2 kat yaparak kullanın. Ayrıca ipi dikerken sakın şöylesine çekmeyin. İpin kendi hizasında, yani gidiş yolu üstünden çekin. Evet, aynen bu şekilde devam edeceğiz. Kalemliğimin önden, buradan ve arkadan iki taraflı olarak dikişini yaptım. Bakın şöyle katladım. 1, 2, 3, 4 tanesini dikiyorum. Şöyle. Şuradan giriyorum. Bir kere daha giriyorum. Evet. Bu şekilde çıkıyorum. Bakın. Şöyle. Şimdi şununla şunu dikiyorum birbirine. Buradan giriyorum. Buradan dönüyorum.
Hı. Şöyle diktik. Evet, bu tarafı diktim, bitti şurası. Şimdi şuraya geldi sıra. İpimi kopartmadan şu aralardan geçerek bu tarafa gidiyorum. Şöyle. Şimdi burada ne yaptık arkadaşlar? Bakın 1, 2, 3, 4 tanesini birbirine getirdik. Burada da aynı şekilde yapıyoruz. 4 tanesini birbirine getirerek şuraya bunu dikiyorum. Şuraya. Şu 4 tanesini bakın. 1, 2, 3, 4 tane. 4 tanesini birbirine dikeceğim. Şimdi şunu şuna dikiyorum. Şu aradan şöyle şekilde dikiyorum. Ve şunu da şunu dikiyorum. Şöyle. Buradan da böyle. Ve alttan şöyle çekip şöyle yukarıya çıkıyoruz tekrar. Evet arkadaşlar, bu tarafı da diktim. Şimdi kapağı ayarlayacağım. Kapak şöyle olacak. Bu şekilde olacak. Şimdi kalan ipimi bu aralardan geçirerek şuraya kadar getirdim. Tam ortaya gelecek şekilde şöyle bir düğme dikeceğim buraya. Düğmeyi şu şekilde yapıyorum. Aynı iple yapıyorum. Şöyle aralardan geçireceğim. Şu şekilde. Bakın. Şöyle yapacağım. Şuradan buraya getiriyorum, yine iniyorum şu araya. Buradan tekrar düğmenin içinden tekrar geçiriyorum. Buraya düğme dikiyorum. Şimdi şöyle şuradan çıkartayım. Sıkıştırıyoruz düğmeyi buraya. Evet. Şöyle. Bunu da buradan şöyle dolaştıracağız tekrar. Şimdi şunu şöyle alırsınız arkadaşlar. Bunu şu kısmı bağlarsınız. Bunu şöyle bağlarsınız. Düğüm atarsınız buraya. Bakın. Evet. Birini buradan geçirip şöyle şuraya bir düğüm atarız. Şöyle. Şu kısmını da keselim. Uçlarını yakalım. Veya bu uç kısımlarına boncuk da takabiliriz. Ve elimde benim şöyle şeylerim var. Kalplerim var. Kalemliği birazcık süslemek istersek şu kısımlara bunları da yapıştırabiliriz. Evet, kalemliğim burada sona erdi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.